Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Heyecan dolu bir bölümün ardından gözler şimdi yeni bölümde yaşanacak gelişmelere çevrildi. Sezon finaline sadece 3 bölüm kaldı ve izleyici ekran başına kilitleyecek çok kritik gelişmeler bizleri bekliyor. Bu sezonun sonuna doğru ilerlerken dizideki tüm dengeler hızla değişiyor. Taşlar yerinden oynuyor. Yeni bölüm öncesi sizlerden küçük bir ricamız var. Eğer siz de Işıl'ın pembeye yaptıklarının ortaya çıkmasını istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hep birlikte kaç kişiyiz görelim. Ayrıca yorumlar kısmında en çok hangi karakteri sevdiğinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bakalım bu hafta en çok hangi karakter ön plana çıkacak? Gelecek bölümde sürpriz isimlerin ortaya çıkması, ilişkilerdeki gerilimlerin tırmanması ve geçmiş sırların birer birer açığa çıkması bekleniyor. Işıl'ın yaptıkları artık daha fazla gizli kalmayacak gibi görünüyor. Özellikle Pembe'nin ani gidişinin ardından birçok kişi yaşananların arkasındaki karanlık detayları sorgulamaya başladı. İzleyici bu konuya ciddi şekilde odaklanmış durumda. Sessiz kalan karakterler artık yavaş yavaş konuşmaya başlayacak ve Işıl'ın etrafındaki çember daralacak. Sezon finaline yaklaşırken sadece Işıl cephesinde değil, tüm ailede büyük kırılmalar yaşanacak. Geçmişin izleri geleceği belirleyecek. İlişkilerdeki güven sınanacak. Dostluklar ve düşmanlıklar yeniden şekillenecek. Her karakterin önünde kritik kararlar var ve bu kararlar sadece onları değil, çevresindeki herkesi etkileyecek. Bu nedenle yeni bölümler çok önemli ve merakla bekleniyor. Hazırsanız analizimize geçelim. Çünkü Kızılcık Şerbeti'nde daha çok konuşulacak konu bizleri bekliyor. İlk olarak değinmek istediğim konu, Işıl'ın gerçek yüzünün nihayet ortaya çıkmaya başlaması. Uzun süredir izleyicinin kafasında birçok soru işareti oluşturan bu karakter, yeni bölümle birlikte tüm sırlarıyla deşifre olmaya başlıyor. Özellikle Işıl'ın geçmişinden gelen eski sevgilisi Leo'nun diziye dahil olması, olayların seyrini tamamen değiştirdi. Leo'nun gelişi sadece Işıl için değil, Ünal ailesi için de büyük bir kırılma noktası olacak. Çünkü bu kişi sadece geçmişten gelen bir isim değil. Işıl'ın sakladığı birçok sırrın da anahtarı konumunda. Işıl bir yandan Leo'nun tehditleriyle uğraşırken, diğer yandan evde Nursema ve Nilay ile yaşadığı gerilim tırmanmaya devam ediyor. Özellikle Nilay'ın bir şeylerin ters gittiğini fark etmesi ve duyduğu konuşmaları Nursema ile paylaşmasıyla birlikte iki karakterin birlikte Işıl'ı araştırmaya başlaması önemli bir süreci başlatacak. Bu araştırmalar sonucunda Işıl'ın Pembe ile ilgili geçmişteki karanlık hamleleri gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Bu gelişme Ünal ailesinde adeta bir deprem etkisi yaratacak. Özellikle Abdullah için bu süreç oldukça sancılı geçecek. Işıl'ın gerçek yüzüyle karşı karşıya kalan Abdullah sadece ailesine değil, aynı zamanda kendi vicdanına da hesap vermek zorunda kalacak. Pembe'nin ardından Işıl'la bir ilişkiye başlaması şimdi onu büyük bir sorgulamanın içine itecek. O dönem aldığı kararların ne kadar yanlış olduğu yavaş yavaş ortaya çıkarken Abdullah hem çocuklarının hem de toplumun gözünde zor anlar yaşayabilir. Aslında baktığımızda dizide yaşanan birçok olayın fitilini Işıl'la olan bu birliktelik ateşlemişti. Şimdi ise bu kararın bedelini hem Abdullah hem de tüm aile ödemek zorunda kalacak gibi görünüyor. Işıl'ın tüm oyunları, kurduğu planlar ve ardında bıraktığı izler artık daha fazla gizli kalmayacak. Sezon finali yaklaştıkça bu karakterin yolun sonuna geldiğini ve büyük bir yüzleşmeyle diziye veda edeceğini düşünüyorum. Hatta Işıl'ın yaptıklarının bedelini cezaevinde ödeyerek diziden ayrılacağı güçlü tahminler arasında yer alıyor. Bu gelişmelerle birlikte dizideki tansiyon daha da yükselecek. Işıl'ın maskesinin düşmesiyle her karakterin konumu yeniden şekillenecek ve özellikle Abdullah tarafında büyük değişiklikler yaşanacak. Bakalım sezon finali öncesinde bu yüzleşmeler Ünal ailesinde ne gibi sonuçlar doğuracak? Kıvılcım annesi Sönmez'in ani kararıyla evi terk etmesine içten içe çok üzülse de bu durumu hemen kabullenmek istemez. Onun yokluğu evde derin bir sessizlik yaratmıştır. Kıvılcım her ne kadar annesini geri getirmek için bir adım atmayı düşünse de bu noktada devreye Ömer'in gireceğini düşünüyorum. Ömer Sönmez Hanım'ın duygusal anlamda yıprandığını fark ettiği için ona biraz zaman tanınması gerektiğini savunacak gibi görünüyor. Bu yaklaşımda Kıvılcım'ın annesine olan saygısı ve sevgisiyle örtüşecektir. Zira Kıvılcım da annesini üzmek istemez. Onun iyiliğini ister.
Ancak burada unutulmaması gereken çok önemli bir detay var. Kıvılcım artık yalnızca kendisini değil, karnındaki bebeğini de düşünmek zorunda. Gerek içinde bulunduğu duygusal çalkantılar, gerekse üst üste yaşadığı stresli olaylar onu ciddi anlamda yormuş durumda. Çünkü artık hamileliğin en kritik dönemine girmiş durumda. Dizi uzun süredir izleyici yorumlarını dikkate alan, seyirciyle interaktif ilerleyen bir yapım. Bu nedenle senaryonun hangi yöne evrileceği izleyici tepkilerine göre şekillenebiliyor. Kıvılcım'ın bebeğiyle ilgili sahneler seyirci tarafından yakından takip ediliyor. Ancak halen bu konuda kesin bir tablo çizilmiş değil. Yani bebeğin dünyaya gelip gelmeyeceği tam anlamıyla netleşmiş değil. Bu bilinmezlik diziye olan ilgiyi de arttırıyor. Bazı izleyiciler gibi ben de bu hamileliğin sağlıklı bir şekilde sonuçlanmayacağını düşünenlerdenim. Kıvılcım'ın yaşadığı yoğun stresin ve üst üste gelen zorlu olayların bu süreçte olumsuz sonuçlar doğurabileceğini düşünüyorum. Ancak dizi dinamik bir ilerleyişe sahip. Bu nedenle yeni sezonda Kıvılcım'ı bebeğiyle birlikte ekranlarda görürsek bu da şaşırtıcı olmaz. Özellikle güçlü kadın temsili açısından Kıvılcım gibi bir karakterin tekrar anne olması senaryoda yeni bir dönemin kapılarını da aralayabilir. Bu durum hem Kıvılcım'ın kişisel gelişimi açısından hem de Ömer'le olan ilişkisinde bambaşka bir sayfa açmasına neden olabilir. Bir diğer bebek isteyen isimse Firaz. Nursema ile evliliklerinde artık yeni bir sayfa açmak isteyen Firaz, baba olma hayalini gerçekleştirmek istiyor. Ancak bu konuda henüz istediği cevabı Nursema'dan alamamış durumda. Nursema içinde bulunduğu atmosfer, yaşadığı geçmiş travmalar ve belki de çevresinden gelen baskılar nedeniyle bebek konusuna mesafeli yaklaşıyor. Özellikle de çevresinde sürekli bu konunun açılması ve kendisini bir şeyleri yapmak zorundaymış gibi hissetmesi onu biraz da içine kapanmaya itmiş gibi görünüyor. Nursema'nın bu duruma verdiği tepki aslında sadece Firaz'a değil, genel anlamda bu konuda maruz kaldığı baskıya. Ancak dizinin ilerleyen bölümlerine baktığımızda bu durumun çok uzun sürmeyeceği yönünde güçlü sinyaller alıyoruz. Nursema'nın zamanla duygularını toparlaması, yaşadığı sıkıntıların hafiflemesi ve Firaz'ın sabırlı ve sevgi dolu yaklaşımı aralarındaki dengeyi yeniden kuracak gibi. Bu süreç tamamlandığında Nursema'nın da bebek fikrine daha sıcak bakmaya başlayacağını tahmin ediyoruz. Nursema'nın bir gün anne olma duygusunu tatmak istediğini ve bunun için doğru zamanı beklediğini söylemek yanlış olmaz. Öte yandan dizideki bazı karakterler için ise artık veda zamanı yaklaşmakta. Meri ve Metehan'ın ardından sezon sonuna doğru birkaç karakterin daha projeden ayrılması bekleniyor. Bu durum hem senaryoda yeni bir dönemin habercisi hem de gelecek sezonda izleyiciyi bambaşka bir atmosferin beklediğini gösteriyor. Yapım ekibi sezona güçlü bir final yaparak yeni sezonda daha dinamik, farklı olay örgüsüne sahip bir kurgu oluşturmayı hedefliyor gibi. Karakter değişiklikleriyle birlikte dizinin temposu ve yönü değişebilir. Bu da izleyiciye taze bir enerji sunabilir.